Merhaba arkadaşlar. Beyin konusunu ele almaya ve bu konuyla ilgili konular tartışmaya devam ediyoruz. Anımsayacağınız gibi bir önceki videoda beynin esas olarak canlıların hareket ihtiyaçlarını karşılamak üzere evrimleştiğini, beynin bugün bizim üst bilişsel faaliyetler dediğimiz bilinç, düşünce, vicdan, ahlak, estetik gibi üst bilişsel faaliyetlerin sonradan ortaya çıkan, yakın dönemde ortaya çıkan özellikler olduğundan söz etmiştim. Şimdi bu videoda beynin genel kanının aksine bizim duyu organlarımızdan gelen duyusal uyaranları işleyerek bunlardan nesnel gerçekliğe uygun biçimde bizim için yeni bir dünya tasarımı oluşturup bizim çevremizi algılamamızı ve kavramamızı sağladığına yönelik ön yargıyı ya da yaygın inancın doğru olmadığını açıklamaya çalışacağım. Şimdi bu açıklama aslında evrim teorisi açısından konuya baktığımızda beyni daha önceki canlılarda bulunmayan özellikler toplamı olarak bir maestro olarak ele alan anlayışın aslında evrim teorisinin ilkelerine uymadığını unutmamamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bir önceki videoda hareket karşısındaki konumlarına göre canlıları dörde ayırmıştım. Birinci aşamada salt fiziksel hareketlerle çevrelerine uyum sağlamaya çalışan canlılar olduğunu, ikinci aşamada sinirsel faaliyetlerle bunu yapmaya çalışan canlılar olduğunu, üçüncü aşamada ise ara beynin paket programları ile birlikte sabit davranış örüntüleri, içgüdüler ve reflekslerle çevreye uyum sağlamaya çalışan canlılar olduğunu söylemiştim. Dördüncü aşamada ise içinde insanın da yer aldığı diğer canlıların daha karmaşık öğrenmeye dayalı davranışlarının rolünün olduğundan söz etmiştim. Dolayısıyla dördüncü aşama aslında canlıların doğanın basit uzantıları olmaktan çıkıp bağımsız özneler olarak doğanın değişik uyaranlarına karşı özel özneler olarak hareket edebildiklerinin de ortaya çıktığı bir aşama. Beynin dış dünyadan gelen uyaranları işleyerek gerçek dünyanın gerçeğe uygun bir temsilini çıkartarak bize davranışlarımıza yön verdiğini ve bunları belirlediğini söylemenin evrim teorisi açısından da aslında mümkün olmayacağını kavramak gerekiyor. Neden mümkün değil? Çünkü biz şunu görmüştük. Evrimde hiçbir şey tesadüflere bağlı değil. Her şey bir önceki aşamanın verili koşulları üzerinden yürüyor. Yani evrimde yeni bir organ, yeni bir işlev birdenbire geçmişinden tamamen kopuk olarak mucizevi bazı özelliklerin ortaya çıkması diye bir şey yok. Evrimde her aşama bir önceki aşamanın ortaya koyduğu zeminden hareketle gelişiyor. Buna ilişkin birçok örnek var. Somut örnekler üzerinden gidelim. Örneğin kulaklarımızın yapısına dikkatli baktığımızda koklea dediğimiz salyangozumsu bir bölüm var kıvrımlı halinde. Bu bölüm aslında balıkların solungaçlarından gelişmiş bir bölüm. Yani evrim balıkların solungaçlarını bizim kulağımızın işitme kanallarına dönüştürmüştür. Peki balıklardaki yüzme baloncuğu neye dönüştü? O da solunum yapan akciğerli canlılarda akciğerlere dönüştü. Yani akciğerler boşluktan birdenbire icat edilen bir şey değil. Balığın yüzme baloncuğu zamanla akciğerlere dönüştü. Balıkların solungaçları bizim işitme organımızın kanallarına dönüştü. Nitekim kulağımızdaki salyangozun içinde korti organı diye bir
merkez var. Bu merkez esas olarak işitmenin gerçekleştiği merkez. Fakat korti organından çıkan sinirlerin izini sürdüğümüzde bu sinirler beyinde dokunmayla ilgili bölgenin hemen yanında bitiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki bizim işitme duyumuz aslında dokunma duyumuzdan evrilmiş bir özellik. Zaten bu da o kadar garip bir sonuç değil. Çünkü değişik müzik aletlerini dinlerken bilgisayardan, bilgisayardan ya da işte müzik çalardan falan, televizyondan falan müzik izlerken örneğin dikkat edin, böyle ilgimizi çeken, yoğunlaştığımız, bizim için önemli bir haber olduğunda sesi hemen tiz seslere getiririz. Anlamaya yönelik çabalar olduğunda sesi tiz seslere getiririz. Ama diyelim böyle slow müzikler, duygusal müzikler, sevgilimizle bir yerde otururken müzik dinleyeceğimiz zaman ya da belli bir duygusallığa kapıldığımızda dinlediğimiz müzikler sırasında ise müzik çalarımızın ya da işte televizyonun ya da radyonun sesini alabildiğine bas ses haline getiririz. Çünkü bas sesler aynı zamanda bizim vücudumuzda tüm olarak özellikle de karın bölgemizde hissettiğimiz titreşimlere neden olur. Bu da bize aslında işitme organımızın dokunma duyusundan geliştiğini açıkça gösteriyor. Şimdi bu konuda başka örnekler de verebiliriz. En son yapılan araştırmalarla ortaya çıkan en ilginç bulgulardan birisi de bizim gözümüzdeki ışığa duyarlı retina hücrelerinin aslında ilkel canlılarda bulunan kamçı hücrelerinden geliştiğinin ortaya çıkmış olmasıdır. Yani biliyorsunuz tek hücreli canlıların bazıları bir yerden bir yere hareket ederken kamçı dediğimiz işte flagellum denilen bir organcık vardır. Bu ince uzun bir iplikçiye benzer. Bu kamçının hareketleriyle canlı kendini bir yerden bir yere götürür. Ama bizim retina hücrelerimizin temelinde bu kamçı hücrelerinin bulunması aslında demek ki göz ve göze bağlı bir takım özelliklerin de hareket organlarından evrildiğini gösteriyor. Bu konuda bir başka örnek görmemizi sağlayan sinirlerin, gözümüzde bulunan sinirlerin gittikleri yerlerle ilgili. Bu yerlerden birincisi birincil görme merkezi dediğimiz üst beyinde bulunan bölgeye gidiyor. Ki bu gayet anlaşılır bir şey çünkü sonuçta görme oradan yönetiliyor. Fakat aynı zamanda ikinci bir merkez beyin sapına doğru alt beynin belli bölgelerine giden görme sinirleri de var. Bunların hacmi o kadar fazla değil. Fakat sonuçta gözden çıkıp oraya giden sinirler de var. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki görme ile ilgili görme organı yani gözün yapısı aslında yalnızca direkt bugünkü anlamıyla görmeyi sağlayabilecek bir biçimde gelişmemiş. Demek ki bu vücudun çok daha temel yaşamsal faaliyetleriyle ilgili bölgelerden evrilmiş. Nitekim hareket organı olan kamçı hücrelerinden görme hücrelerinin meydana geliyor olması da bununla ilintili bir durum. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Ara beynin yönetiminde sabit davranış örüntülerinin gerçekleştirildiği bölümdeki gerçekleştirilen tepkiler ve beynin yönettiği etkinlikler aslında geçmişlerini başka yaşamsal bölgelerle ilgili faaliyetler yürüten beyin bölgelerinden alıyorlar. Dolayısıyla kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Üst beyin faaliyetlerinin ortaya çıkması aslında geçmişten beyni oluşturan daha önceki katmanların üstlendikleri bir takım görevlerin yeni bölümlerde yeni işlevler edinerek farklılaşmasıyla sağlanmış olmaları gerekiyor.
ancak böylelikle ortaya çıkmış olabilirler. Bu nedenle üst beyne ve üst beynin yürüttüğü faaliyetlere benzersiz olağanüstü bir rol biçerek bunların önceki canlılarda bulunmadığını, insanın bu açıdan benzersiz bir canlı olduğunu söyleyen anlayışı bir kere daha karşımıza çıkıyor. Yani dikkat ederseniz hangi konuya el atarsak el atalım, bu konunun geçmişine gittiğimizde bugünkü görünümden ve bugünkü işlevlerden hareketle konuyu açıklamaya çalışanların önümüze çıkardıkları insanın eşsizliği ve benzersizliği olgusu her seferinde evrimsel ilkelerle çatışıyor ve evrimsel ilkeler işin aslında böyle olmadığını ortaya koyuyor. Şimdi bu durumu aslında göz örneğinden, daha doğrusu görme örneğiyle ilgili bir takım olaylardan hareketle beynin neden çevreden gelen farklı uyaranları ele alıp işleyerek bunlardan gerçeğe uygun bir tablo oluşturup bizim hareketlerimizi yönlendiren bir maestro olmadığını anlatmak için bu durumu kısaca ele almak istiyorum. Yapılan son araştırmalar, özellikle algı fizyologlarının yaptıkları çalışmalar görmeyle ilgili olarak bize bazı somut veriler sunuyor. Şimdi bu verilerden kısaca söz edeceğim. Şimdi yapılan çalışmalar gözümüzün her saniyede yaklaşık 200 milyon bit bilgi işleyebileceğini ya da gözümüzden beynimize 200 milyon bitlik bilgi akışının olabileceğini gösteriyor. Yani gözüm potansiyeli, hücrelerin sayıları, konumlarına bakıldığında bu rakam ortaya çıkıyor. Fakat gözden beyine giden sinir liflerinin sayılarına bakıldığında bu konuda rakam değişiyor olmakla birlikte 1,5-2 milyon arasında liften söz ediliyor. Şimdi saniyede 200 milyon bit biliyorsunuz bilgisayar işlemlerinde de kullanılan bir birim. Saniyede 200 milyonluk bitlik bilginin beyne 2 milyon lifle taşındığını düşünün. Bu ne kadar mümkün olabilir? Aslında bunun yanıtı belli. Demek ki yani bu kadar bir saniyede 200 milyon bitlik bilgiyi 2 milyon sinir lifinin, ki bazıları aynı anda birkaç bitlik bilgiyi ilettiğini bile düşünsek aslında mümkün değil. Yani sözü fazla uzatmadan şunu anlatmak istiyorum. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar şunu gösteriyor. Bizim gözümüzün dış dünyadan algıladığı ve topladığı verilerin beynimize giden kısmı ancak %10'luk bir kısım. O da en fazlasıyla. Dolayısıyla dış dünyadan beyne görmeyle ilgili olan gelen verilerin %90'lık bir kısmı beyne ulaşmıyor. Peki o zaman ne oluyor? Beyne ulaşmıyor. Şimdi beynin gözle beyin arasındaki ilişkinin organikliği ve sıkılığı göz önüne bulunduğunda göz bu konuda ayrıcalıklı bir organ. Dokunmayı, kokuyu, işitmeyi göz önüne tuttuğumuzda dışarıdan alınan uyaranların beyne ulaşanlarının sayısı bunlardan çok daha az. Yani gözden giden verilerin %90'ı beyne ulaşmıyorsa diğer duyu organlarından gidenlerin beyne ulaşmayan kısmı %90'lardan çok daha fazla. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi bunun ne anlama geldiği çok açık. Beyin kendisine gelen duyu verilerinin çok büyük bir bölümünü hiç ciddiye almıyor. Yani bunları ele alıp işlemiyor bile. Dolayısıyla peki ne yapıyor beyin? Beyin aslında ara beyin aşamasında yapılanın bir benzerini yapıyor. Yani beyin kendisi bir takım kalıplar, bir takım oluşturulmuş hazır paket
programlar halinde çevremizi görüyoruz ve bu hazır paket programları hatırlama yönünde çok hızlı bir takım düzenekler geliştirildiği için beyin esas olarak çevreyi bunların hatırlanması yönünde süreçten geçiriyor. Kuşkusuz bu söylediğim size ilk bakışta çok inanılmaz ve kabulü olanaksız bir şey gibi gelebilir. Fakat çevremize iyi baktığınız zaman, bir takım ilişkilere baktığınız zaman bu dediğimin izlerini göreceksinizdir. Basit birkaç örnek vereyim. Örneğin elinize bir avuç bulgur tanesi alın ya da nohut da olabilir. Bir toprak bölgeye gidin ve bu bulgur tanelerini ya da nohut tanelerini toprağın üzerine atın. Rastgele atın. Daha sonra bir arkadaşınızı çağırın. Arkadaşınız yanınıza geldiğinde yere bak, yerde ne görüyorsun deyin. Arkadaşınız bakacaktır. Toprak diyecektir. Toprak. Ya dikkatli bak diyeceksiniz. Arkadaşınız gene toprak diyecektir. Hayır, yerde bir şeyler var. Daha dikkatli bak dediğinizde arkadaşınız kuşkusuz bu sefer eğilecek. Daha dikkatli biçimde yere bakmaya başlayacaktır. Bir süre sonra yerde daha önce gördüğü toprak diye gördüğü yerde nohut tanelerini ve bulgur tanelerini tek tek görmeye başlayacaktır. Biraz daha dikkat ettiğinde bu sefer bulgur tanelerini ve nohut tanelerini daha net ve daha somut biçimde görecektir. Yani bu verdiğim örneğin hayali bir örnek olmadığını başka örneklerle de deneyebilirsiniz. Örneğin uzaktan baktığınız bir yemyeşil ağaç düşünün. Bu ağaç mandalina ya da limon ya da ne bileyim işte öyle yeni meyveye durmuş bir ağaç olabilir. İlk uzaktan baktığınızda ağacın tamamen yapraklardan oluştuğunu düşünebilirsiniz. Fakat daha yakınına gidip dikkatle bakmaya çalıştığınızda bu sefer yaprakların arasındaki yeşil meyvelerin olduğunu görmeye başlayacaksınız. Kuşkusuz bu konuyu ileride daha ayrıntılı işleyeceğiz. Fakat burada evrimsel süreç açısından beynin belli bölümlerinin nasıl geliştiklerini anlamamız açısından bu konuya değinmek gereği hissettim. Şimdi hatırlayacağınız gibi bir önceki videoda ara beyin aşamasındaki beyin bölümlerinin canlı için sabit davranış örüntüleri, buna bağlı olarak içgüdüler ve refleksif bazı koşullu ya da koşulsuz reflekslerden oluşan bir davranışlar silsilesi oluşturduğunu ve canlıların buna göre tepkide bulunduklarını söylemiştim. Şimdi bu durumda bu canlıların çevreyle ilişkileri aslında bağımsız özneler olarak kurmadıklarının somut bir kanıtıydı. Yani ne demek istiyorum? Basit örnekler vereyim. Örneğin daha önceki bir videoda anlatmıştım. Kutup bölgesine yakın Sibirya'da bulunan bir yaban kazlarından söz etmiştim. Bu yaban kazları göçmen kuşlar. Bunlar normal göç etme mevsimleri henüz tam olarak gelmeden, yani yumurtadan çıkan yavruları daha olgunlaşıp kanatları güçlenip uçacak bir hale gelmeden bu kuşlar, yaban kazları göç etmeye başlıyorlardı. Niye göç ediyorlardı? Çünkü onların içgüdüleri yılın belli bir dönemi geldiğinde uçmaları gerektiğini ve göç etmeleri gerektiğini onlara söylüyordu. Fakat bu kuşlar normalde yaşadıkları bölgenin insanların müdahalesiyle bulundukları, yani bu içgüdünün geliştiği kendi doğal ekolojik nişlerinden kuzeye doğru çekilmek zorunda kalmışlar. Dolayısıyla vaktinden önce, yani normalde atıyorum işte Eylül başı ya da Eylül ayı içerisinde uçmaya başlamaları gerekirken bulundukları bölgeden 200-300 kilometre kuzeye doğru gittikleri için Eylül ayı orada çok daha erken geldiği için bu sefer
erken olarak göç etmek zorunda kalıyorlar. Peki yavrular henüz uçamadıkları için ne yapıyorlar? Bu kazlar yaklaşık 150-200 kilometrelik bölümün önemli bir kısmını yürüyerek almak zorunda kalıyorlar. Yani günlerce, haftalarca yürüyorlar. Daha sonra işte kuşlar, yavrular güçlenip kanatlanınca uçmaya başlıyorlar. Tabii bilim insanlarının tespit ettikleri bu durum sürdürülebilir bir durum değil. Belli bir süre sonra bu kaz türü içgüdüsünün emirlerine uyduğu için ama çevre koşulları değiştiği için, çevre koşullarına uyum sağlayamayacağı için bu kaz türünün yaşamı sona erecek. Yani bu kaçınılmaz bir sonu. Peki bu örnekle ben neyi anlatmak istiyorum? Bu örnekle anlatmak istediğim şu. Ara beyin aşamasındaki canlılar için kendi dışlarındaki dünya onların türlerinin hafızasına ve türlerinin yaşamak zorunda olduğu davranış kalıplarına uygun parçalardan oluştuğu haliyle bir bütündür. Yoksa burada nesnel bir değerlendirme ve o bütünü ele alma diye bir şey yoktur. Nitekim bu değişik kuş türlerinin birbirleriyle ilişkileri bakımından da geçerli olabilir. Örneğin kuşlar belli dönemde çiftleşirler. Şimdi bir erkek kuşun bir dişi kuşla çiftleşebilmesi için 3 tane koşul gerekir. Birincisi erkeğin de o üreme döngüsüne girmesi ve dişiyi cezbedecek belli hareketleri yapması gerekir. 2, dişinin yumurtlama dönemine girmiş olması ve yumurtlamaya hazır bir hale gelmiş olması gerekir. Üçüncüsü erkeğin dişiyi cezbetmesi için bir takım hareketler. İşte bu şarkı söylemek olabilir, dans etmek olabilir, gösterişli tüylerini dişiye göstermek olabilir ya da işte başka bir özellik olabilir. Bu 3 koşul karşılanmadığı sürece o dişi kuş ve erkek kuş arasındaki çiftleşmeye ilişkin hareket sonucuna ulaşmaz. Yani burada şöyle bir özellik görüyoruz. İnsanlarda olduğu gibi çevreyi değerlendirerek bir çevreden gelen uyaranlarla oluşturulmuş bir gerçek dünya tablosuna bağlı olarak bir davranış belirlemesi yok. Eğer bu 3 koşullardan birisi ya da ikisi olmadığı zaman bir dişi kuş, erkek kuş için aslında bir cinsel partner adayı değil, tam tersine onun bulunduğu bölgedeki yemlere karşı bir rakip haline gelir. Ve dolayısıyla onu bir rakip olarak gördüğü için ona yönelimi daha farklı olabilir. Yani kısacası ara beyin aşamasındaki canlıların çevreleriyle kurdukları ilişkilerin belli davranış kalıplarıyla, belli davranış örüntüleriyle sürdürülüyor olması gerçeği aslında üst beyin faaliyeti olarak neokorteksin ortaya çıkmasıyla birlikte gelişmiş memelilerdeki öznenin ortaya çıkmasına paralel olarak bir takım gelişmelerin onlarda da tamamen bağımsız bir biçimde geliştiği anlamına gelmiyor. Yani kısacası neokorteksin ortaya çıkmasıyla birlikte bağımsız öznenin yani çevresel koşullara birebir bağlı ve bu koşulların gerektirdiği biçimde davranmak zorunda olan canlı durumuna son veriyor. Buraya kadar söylediklerimi kısaca toparlamaya çalışayım. Canlıların hareket gereksinmelerine göre gelişen beyin ve beynin değişik bölümlerinin her adımda bir önceki adımda gerçekleştirilmiş organ, düzenek ve yapıların üzerine geliştiğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla her aşamada beynin yaptığı faaliyetlerin bir önceki aşamada geliştirilmiş
yapılara bağlı olarak geliştiği, fakat bu bir önceki aşamaya bağlı olmakla birlikte yapıların ve organların değişikliğe uğramaları, yeni işlevler, yeni görevler edinmeleri ve buna bağlı olarak bir takım özelliklerin gelişmesi de evrim teorisinin bizim önümüze koyduğu kesin sonuçlardan birisi. Şimdi bu açıdan baktığımızda neokorteksin, yani beyin kabuğunun ortaya çıkmasıyla birlikte bugün insanların gerçekleştirdiği bir takım üst bilişsel faaliyetlerin geçmişteki canlılarda, yani hayvanların çoğunda hiçbir biçimde bulunmadığını, insanda bu faaliyetlerin sanki gökten zembille inmiş gibi neokorteksin gelişmesiyle birlikte bu faaliyetlerin insanda belirdiğini düşünmek, dolayısıyla insanın bağımsız bir özne olarak doğada bulunan tek canlı olduğunu, insanın doğayı ve çevresindeki dış dünyayı duyu organlarıyla algılayarak onu gerçekliğine uygun bir biçimde beynin tarafından işlendiğini ve buna uygun davranışlar ve tepkiler geliştirdiğini düşünmek, daha önce de sözünü ettiğim gibi bugün beyne ilişkin en büyük ön yargılardan ve ön kabullerden birisi. Oysa biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi beynimiz dış dünyadan gelen verilerin hepsini ele almıyor. Beynimiz bu ve gelen verilerin birçoğunu göz ardı ediyor. Peki ne yapıyor? Tıpkı ara beyin aşamasında olduğu gibi beynimiz bir takım özellikleri, bir takım uyaranları paket programlar halinde oluşturuyor. Daha sonra bu uyaranları geri dönüşlerle, feedback dediğimiz geri bildirimlerle ve dikkat yoğunlaşmasıyla bunları yeniden işleyerek gerçeğe uygun, yani gerçeğe uygun derken yani ara beyin aşamasındaki canlıların birebir çevreye ve ortama birebir bağlılıklarının üstünde özellik sınırlarını artırarak bir takım gelişmeleri çözümlemelerini sağlayabiliyor. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda bizim beynimizin hiç de sandığımız gibi olmadığına yönelik sayısız veri var. Şimdi bunların bir kısmı, örneğin bunların bir kısmının geçmişi 20. yüzyılın başlarındaki bir takım düşünce akımlarına, hatta 19. yüzyılın sonlarında gelişen bir takım psikolojik mekanizmalarını araştıran okullara kadar gidiyor. Örneğin bunlardan birisi Gestalt psikolojisiydi. Gestalt psikolojisi denilen anlayış dünyayı hep belli bütünler halinde algıladığımızı, bir tek tek alınan verilerle bir bütün oluşturmadığımızı, tam tersine bütünün parçaların kendisinden daha farklı bir yapı olarak ortaya çıktığını söylüyorlardı. Şimdi bu konuya ilişkin sayısız örnek verebilirim. Bu örneklerin en başında örneğin optik yanılsamalar geliyor. Yani internete optik yanılsamalar nedir diye yazdığınızda birçok örnek göreceksiniz. Biraz önce söylediğim beynin gelen verilerin çoğunu elediğini ve kendisinde hazır bir takım kopyalara göre gerçekliği oluşturduğunu, fakat geri bildirimler ve bunu da daha sonra düzeltmeler yaparak gerçeğe yakın bir biçimde yeniden bilgiyi işlemeye çalıştığından söz etmiştim. Şimdi bunun çok somut örnekleri var. Örneğin biliyorsunuz gözlerimizde bizim kör nokta diye bir yer var. Yani şöyle düşünün. Karşıya direkt baktığımızda şu gözümden çıkan ışık böyle geliyor. Bu gözümden çıkan ışık da böyle geliyor. Fakat iki gözün burunun şu bölgesi o ışıkların tam olarak karşıdaki nesneye yansımasını engelliyor. Yani kısacası
Biz aslında karşımızdaki nesnenin bütününü göremiyoruz. Şimdi bunu anlamanın kolay bir yolu var. Kör noktayı tespit edecek. Örneğin bir daire vardır. Yaklaşık bu dairenin %13 kadarını biz görmeyiz. Yani her zaman karşımızda diyelim bir top olsun, basket topu olsun ya da herhangi bir yuvarlak şekil, bir insan yüzü olabilir. Karşımızdaki nesnenin biz normal gözlerimizle düz olarak baktığımızda %13'ünü görmeyiz. Ama biz günlük yaşantımızda bildiğiniz gibi hiç böyle bir sıkıntı yaşamayız. Her zaman karşımızdaki topları, yüzleri ya da herhangi nesneleri her zaman bütün olarak görürüz. Hiç bu %13'lük kısmı fark etmeyiz. Peki bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Çünkü beynimiz aslında bizim o aradaki boşluğu doldurarak bizim o nesneyi tam olarak görmemizi sağlıyor. Bu aslında benim biraz önce gözden gelen bilgi parçalarının çoğunu beynin eleyip göz ardı ettiğine yönelik iddiamın bir başka somut örneği. Yani nasıl bir somut örnek? İşte normalde bizi görmüyoruz. Görmediğimiz kör bir nokta var. Fakat beynimiz bize hiçbir zaman bu kör noktayı günlük yaşantımızda bunun sıkıntısını yaşatmıyor. Kendisi o bölgeyi tamamlayarak bize aslında gerçek görüntüymüş gibi onu sunuyor. Şimdi bu daha önce bazı konuları işlerken sık sık bu kamera şakalarından söz etmiştim. Aslında kamera şakalarında olan bitenlerin çoğu da beynimizin bu özelliğiyle ilgili. Yani şöyle düşünün. Şimdi sizin bir yolda gittiğinizi düşünün. Bir kamera şakası yapılacak. Bir köpek ya da işte bir kedinin bir kuyruğu ya da bir köpeğin kulağı ya da burnu bir köşeden hafifçe size gösterildiğinde siz hemen şunu düşünürsünüz. Bu aslında bunun arkasından şimdi bir köpek çıkacak. Genel olarak öyle düşünülür. Ya da bir kedi çıkacak kuyruğun ardından. Ve siz bu beklentiyle hareket ettiğinizde kamera şakalarında o beklentinizin tam tersi hiç ilgisiz bir şey olabilir. Örneğin diyelim kedi kuyruğunun ardından kedi çıkacağını beklersiniz ama bir kadın çıkar, kadının şapkasının aksesuarıdır o kedi kuyruğu. Ve dolayısıyla siz ilk anda bir bocalarsınız, şaşırırsınız. Çünkü beyniniz beklenen görüntüyle karşılaşmaz. Çünkü kedi kuyruğunu gördüğünde arkasından kedinin geleceğini düşünür beyin. Yani öyle beklenti içerisine girer. Oysa ki öyle olmadığında farklı bir durum ortaya çıkar. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim çevremizi algılamamız, çevremizdeki duyu organlarından gelen verileri işleyerek beynimizin bize sunduğu gerçeklik aslında birebir dışsal dünyanın yansıması şeklinde değil. Sonuç olarak şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz duyu organlarımız vasıtasıyla gelen duysal verileri beynimizin işletmesiyle dış dünyayı olduğu gibi nesnel bir biçimde ve bütünüyle ona uygun bir biçimde algılayamıyoruz. Bunu algılamamız zaten olanaksız. Beynimiz bu işi ancak belli kalıpları ara beyin aşamasında yapıldığı gibi oradan ele aldığı bir takım yapı ve düzeneklerin devamı olarak belli yapılar halinde bizim önümüze koyuyor. Neokorteksin gelişmesiyle birlikte geri bildirim düzeneklerinin hızlanması ve bizim dikkat yeteneğimiz sayesinde bu beynin koyduğu tablo hızlı biçimde yeniden güncellenerek bizim gerçeğe uygun, gerçeğe yaklaşacak biçimde yeni sonuçlar ortaya koymamızı sağlıyor. Şimdi neden bu durum böyle? Bunun
evrimsel nedenlerinin ne olduğunu daha önceki videolarda ortaya koymaya çalışmıştım. Çünkü evrimde hiçbir aşama önceki aşamalardan bağımsız olarak yepyeni bilinmeyen gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmaz. Dolayısıyla bizim üst beyin faaliyetleri dediğimiz faaliyetlerin ortaya çıkması ve bunlarla birlikte beynin bir takım konuları ele alma tarzı geçmişten, beynin geçmiş yapılarından, geçmiş yapılardaki işleyiş biçimlerinden ve mekanizmalardan tümüyle bağımsız bir biçimde gerçekleşemez. Zaten duyu organlarımızın ve diğer belli beyin bölgelerinin geçmişteki izlerine takip etmeye çalıştığımızda ta ilkel aşamalardaki en basit organizmalarla birlikte paylaştığımız bazı özelliklerin var olduğunu söylemiştim. Yani bunu özellikle nöronların işleyişiyle ilgili olarak bazı deniz salyangozları, hatta mürekkep balıkları, deniz analarının bir takım tepki ve öğrenme mekanizmalarıyla ilgili konuları anlatırken de bu konulara girmiştim. Yani zaten esas olarak burada bizim dikkatimizi çekmesi gereken ve yoğunlaşmamız gereken nokta şudur. Şimdi bugün esas olarak beynin üst beyin faaliyetleri olarak bilincin, düşüncenin, üst bilişsel faaliyetlerin kökenlerini henüz bilimsel olarak açıklayabilen bir kuram yok. Ve aslında bunun pek olanağı da yok. Pek olanağı da yok ne demek? Yani bugün örneğin bilinci, insan bilincini ya da hayvan bilincini ya da işte değişik düşünce özelliklerini ortaya koyabilmek için bizim elimizdeki tek aracımız beynimiz. Yani bilincimiz, düşüncemiz. Peki beyni, bilinci, düşünceyi gene beyin, bilinç, düşünceyle açıklamaya çalışmak aslında kendini bir kısır döngünün içerisine hapsetmekten başka bir anlama gelmez. Çünkü beyni, bilinci, düşünceyi açıklayabilmek için onlara dıştan bakabilecek, onları çözümleyebilecek bir özellikler bütününe ihtiyaç var. Tabii bu da aslında bilimlerin önündeki önemli sorunlarından birisi. Bildiğiniz gibi bugün bilimler son derece gelişmiş olmakla birlikte bilimlerin çözüm sunamadıkları, çözemedikleri ve yanıtını bulamadıkları birçok soru var. Yani en basitinden örneğin suyun bazı özelliklerini düşünün. Suyun belli koşullarda buza dönüşmesi ve buzun da sıvı halden katı hale geçtiğinde genleşmesi gibi. Örneğin bu tür özellikleri nasıl olduğunu bugün hala bilim insanları açıklayabilmiş değiller. Bunun gibi birçok özellik var. Bu özelliklerden birisi de düşüncenin, beynin, bilincin yapısı ve nasıl oldukları ve bunun mekanizmaları. Fakat bunlar tabii ayrı tartışma konuları. Bizim buradaki amacımız bakımından anlatmak istediğim konu şu: biz dünyayı bazılarının zannettikleri gibi nesnel bir biçimde bir maestro olarak beynin dışarıdan gelen değişik duyu verilerini işleyerek gerçeğe uygun bir tablo çıkardığını ve bu tabloya uygun bir biçimde bizim davranışlarımızı ve bütün geleceğimizi beynin planlayarak yönlendirdiği bu geçmişten bugüne devralınmış bir ön yargı ya da yaygın bir yanlış kanı. Oysa ki gerçek dünyada beynin işleyişi bu biçimde gerçekleşmiyor. Şimdi bu bölümde, bu videoda anlattığım konuların bir kısmı tamamen konuyla ilgili olmayan ve bu tür tartışmaları ilk kez duyan arkadaşları açısından oldukça kafa karıştırıcı ve kabul edilmesi olanaksız
bilgiler olarak görünmüş olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki birkaç videoda bu konuyu biraz daha ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Böylece bizim beynimizin, yani esas olarak da üst beynin, neokorteksin nasıl çalıştığını, neokortekste bilgilerin nasıl oluştuğunu ve beynin gelen duyu organlarından gelen bir verileri nasıl işleyerek bilgiye dönüştürdüğünü, bütün bunları biraz daha ayrıntılı biçimde incelememiz gerekiyor. Kuşkusuz bunu yaparken ilk bakışta sanki dilin kökeniyle ilgili tartışmalardan uzaklaşıyormuşuz gibi bir algı ortaya çıkmış olabilir. Fakat bu konuların ayrıntılarının ortaya konması ve kavranması dilin kökeni ve evrimini anlamamız açısından son derece önemli. Çünkü ilerleyen süreçte dilin nasıl oluştuğunu ortaya koymaya çalışırken bu beynin bilgi işleme süreçleri ve bu konunun nasıl gerçekleştiğine ilişkin konuların kavranmış olmasının ne kadar önemli olduğunu o zaman görmüş olacağız. Dolayısıyla beni izleyen arkadaşlardan bu sonraki birkaç video konusunda sabırlı olmalarını, beni izlemelerini tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.